Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda zaman zaman yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza söylenen bir sözü ele alacağız. Eğer beğenmiyorsanız Türkiye'ye dönün sözünü. Avrupa eski Avrupa değil mi? Kesinlikle değil. Mesela ben İsviçre'de yaşıyorum. Allah'a şükürler olsun iyiyim. Yani İsviçre dediğimiz gibi ama bana iki seçenek sunsalar. Türkiye'ye mi gideceksiniz, Almanya mı ya da Avusturya'ya mı? Kesinlikle ve kesinlikle bak mübarek Cuma günü yemin ediyorum memlekete gelirim. Türkiye'ye gelirim. Aynen öyle. Burada yaşayan konuşsun. Gelip Almanya'daki vatandaş orada benim kurulu düzenim var deyip konuşmasın yani. Burada yaşayan insan konuşsun. Tamam onlar biliyor. Yani onlar da bizim vatandaşımız. Tamam ama oradan konuşmak kolay. Orada çalışıyorlar. Madem bu kadar rahatsızlarsa gelsinler bir de burada yaşayıp burada konuşsunlar yani. İsviçre'de yaşıyorum. İsviçre'de. Türkiye'ye bakınca İsviçre'den nasıl görüyorsunuz? Bence burası daha güzel. Şimdi buradaki insanlar da diyor ki biz yurt dışına gitmek istiyoruz. Hiç Bu öyle konuda- düşünmesinler. Bence yanlış düşünüyorlar. En azından sosyal hayatınız var. Bizim orada sosyal hayatımız yoktur maalesef. Her şey monoton. İşten eve, evden işe. Ama burada daha güzel. Ben yani tekrar Türkiye'ye dönmek isterim açıkçası. Dönmek için nasıl bir şartların oluşması lazım? Ya en azından hani çocuklarımı iyi bir nasıl diyeyim maddi olarak iyi olmasını temenni ederim. Yoksa onun dışında zor birazcık. Burada tabii yaşam biraz zor ama yine de Türkiye gibisi yok. Peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız buraya geldiklerinde diyor ki biz ne iş yapacağız diyor. Orada kurul düzeni, yani bunda ne absürt olan ne? Kurulu düzenim var. Herkes kurulu düzenim var deyip gidiyor. O zaman ülkede kimse kalmasın. Herkes Almanya'ya gitsin. Kendi ülkesine kimse sahip çıkmasın yani. Sen tutmazsan, ben tutmazsam ülkemi ileride ülkenin hali ne olacak? Türkiye'ye dönmek, Türkiye'de yaşayanların ifade ettiği gibi dön demeyle oluyor mu? Türkiye'ye dönmek için hangi şartları sağlamak gerekiyor? Kısacası ana vatana dönüş öyle kolay mı? Bunu konuşacağız. Şimdi değerli izleyicilerimiz bakın. Bizim yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın neredeyse %99'u ekonomik nedenlerden dolayı yurt dışında bulunuyorlar. Bu bir. Şimdi vatandaşlarımızın, özellikle gelişmiş ülkelerde yaşayan vatandaşlarımıza Avrupa'ya örnek vermek gerekirse çocukları ücretsiz bir şekilde istedikleri gibi eğitim alabiliyorlar. İş imkanları Türkiye'ye göre kıyaslanmayacak kadar çok. Hayat standardı, sahip olunan imkanlar yine Türkiye'ye sahip olunmayacak kadar çok. Ancak bunların yanı sıra yurt dışında yaşamak öyle hiç de kolay değil. Beni özellikle Türkiye'den izleyen kıymetli izleyicilerimizin bunu daha iyi dinlemesini rica ediyorum. Öyle ya da böyle tüm imkanlar ayaklarınızın altına serilse dahi vatan hasretini, sevdiklerinizin, ailenizin hasretini ömrünüzün sonuna kadar bitiremiyorsunuz. Şimdi yine çok bilmişler var. Ya beğenmiyorsunuz işte dönün diyor, hasret çekmeyin vesaire diyecekler. Arkadaşlar yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çoluk çocuğu okula gidiyor. İşi gücü var. Bu iş öyle dön demekle olmuyor. Yine en çok eleştirilen sözlerden bir tanesi işte kurulu düzenimiz var diyor yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız. Madem kurulu düzenim var o zaman Türkiye'yi eleştirme diyorlar. Yine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanmasına bile göz dikenler var. Arkadaşlar yurt dışında yaşayan insanlarımız ekonomik nedenlerle yurt dışındalar. Ancak bu insanlarımızın tamamının ana vatanı Türkiye. Unutmayın ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın belki de %90'ı bir gün Türkiye'ye dönmenin hayalini kuruyor, hazırlığını yapıyor. Genç yaşlardan itibaren Türkiye'de yaşamanın planlarını yapıyor. Hiçbir zaman yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın vatan hasreti bitmiyor arkadaşlar, bitmez. Ömürlerinin sonuna kadar devam eder. Özellikle ekonomik şartlarını sağlayan vatandaşlarımız yurt dışında bir dakika dahi durmazlar, dönerler. Bak bu net. Zaten ekonomik şartları sağlayan vatandaşlarımızın çoğu Türkiye'ye dönüyor.
İleri yaşlarda dönenler var. Genç yaşlarda dönenler daha az tabii ki işlerinden güçlerinden dolayı. Ama insanlarımızın bu dönüşü doğal bir durum. Toprağına dönüyor. Nerede olursa ol, Amerika, Kanada, Avustralya, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Norveç, İngiltere, Belçika, İtalya, İspanya, nerede olursanız olun, biliyorum ki hepiniz bir gün Türkiye'ye dönmenin hayalini kuruyorsunuz. Şimdi kısacası bu iş öyle dön demekle olmuyor. Bir de işte siz niye oy kullanıyorsunuz diyorlar ya. Arkadaşlar, bu insanlarımız, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız özbeöz bu ülkenin evlatları. Türkiye'de yaşayanlar nasıl oy kullanıyorsa tabii ki biz de oy kullanacağız. Bir önceki seçimde çok eleştirilmişlerdi. İşte mevcut iktidara oy verdiler vesaire. İnsanların kişisel tercihidir. Ben ne A partisi derim ne B partisi derim. Siyaset falan da beni takip edenler bilir. Benim umurumda bile değil. Beni özellikle yurt dışından izleyen vatandaşlarımızın şunu bilmesi gerekiyor. Türkiye'de dönüş için bir kere ekonomik şartları mutlaka iyi bir şekilde sağlamak gerekiyor. Yoksa dönüş pişmanlıktır. Türkiye'de bir eviniz yoksa kesinlikle dönmenizi tavsiye etmiyorum. Türkiye'de sürekli bir geliriniz yoksa kesinlikle dönmenizi tavsiye etmiyorum. Ben Türkiye'ye gideceğim, kirada oturacağım, işte masraflarımı emekli parasıyla ya da Almanya'dan, Fransa'dan oradan gelen işte parayla yürüteceğim, karşılayacağım diyorsanız yanılırsınız. Öncelikle Türkiye'ye dönme hayali taşıyan vatandaşlarımızın mutlaka başlarını sokacak bir evi olması gerekiyor. Şu an gerçekten özellikle de büyük şehirlerde ev tutmak olay. 2+1 dediğimiz 2 oda 1 salon evlerin büyük şehirlerde Türkiye ortalaması şu anda 35 bin liraya gelmiş vaziyette. 40 bin var, 50 bin var, 60 bin var, 70 bin var. Yaşadığınız, tercih ettiğiniz yere göre değişiyor. Bu bir. İkincisi, 2 kişinin Türkiye'de yaşam maliyeti bugün itibariyle minimum hiçbir lüks olmadan 25 bin TL olmuş vaziyette. Eviniz olacak, 25 bin lira cebinizde olacak. Arabanız daha yok, benzin parası yok. Sigortanız yok, yani sağlık sigortası vesaire yapmak isterseniz daha bunlar işin içerisinde yok. Yine bu hesabın içerisinde kılık kıyafet yok, tatil yok, memlekete gideyim diyorsanız bu hesapta yok. Bana göre evi olan karı koca ya da 2 kişi diyelim minimum aylık 50 bin TL gelire sahip olması gerekiyor ki insanca yaşasın. 30 bin liraya yaşar mıyım? Yaşarsın. 25 bin liraya yaşar mıyım? Yaşarsın ama standardın düşer. Bu tamamen tercihlerle ilgili bir durum. Bu sizin tamamen yaşam tarzınızla ilgili bir şey. Birilerine de 50 bin lira yetmeyebilir. Ona bir şey söyleyemem. Siz bir eve sahipseniz aylıkta 50 bin TL geliriniz varsa ben sizin yerinizde olsam, Türkiye'ye dönme niyetinde olsam mutlaka ama mutlaka dönerim. Hiçbir hakkımı yaşamış olduğum ülkede yakmam. Çocuklarımı, varsa torunlarınızı ya da sevdiklerinizi istediğim gibi kolay bir şekilde ziyaret edeceğim haklarımdan kendimi mahrum bırakmam. Ama artık yaşamış olduğum ülke Türkiye dediğim zaman. Türkiye'ye dönmek isteyenlere yine bir tavsiyem var. Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşımız Türkiye'ye genellikle tatil için gidiyor. İzin zamanı gidiyor. Şimdi tatil kafasıyla, psikolojisiyle yaşama psikolojisi başka bir şey. Türkiye'ye kesin olarak dönmeden önce benim yine naçizane tavsiyem 6 ay Türkiye'de bir kalın. 6 ay Türkiye'de yaşayanlar gibi yaşamaya çalışın. Örneğin hastalanabilirsiniz. Doktora gidebilirsin. Pazara gidersin. Çarşıya gidersin. Akrabalarınla daha çok sık görüşürsün. O zaman gerçekten Türkiye'ye dönüp dönmeyeceğine karar verirsin. Ben valizimi, işte arabamı aldım, Türkiye'ye dönüyorum. Yapmayın. Bu denemeyi yaptıktan sonra net kararınızı verin. Türkiye'ye dönüp gerçekten çok mutlu olan vatandaşlarımız var, ailelerimiz var. Ama Türkiye'ye döndükten sonra büyük pişmanlık yaşayanlar, tekrardan yaşamış oldukları ülkelere dönen vatandaşlarımız da var. O nedenle zamanınız müsaitse 6 ay gidin,
görün, deneyimleyin. Ondan sonra kararınızı verin. Arkadaşlar bu iş öyle kolay bir şey değil. Türkiye'nin içerisinde bile ya da yaşamış olduğunuz ülkede bile bir mahalleden bir mahalleye taşınırken bile insanın kafasında 1000 tane soru işareti oluyor. Bu kararı alamıyor. Siz ülke değiştiriyorsunuz. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönüşle ilgili olarak bu kararını hayata geçirmeden önce deneyimlemesi gerekiyor. Ekonomik şartları yerine getirmeden asla yerinizden kıpırdamayın. Bak, Türkiye'de yoksa perişan olursunuz. Türkiye'de etin kilosu 600-700 lira olmuş. En kötü peynirin kilosu 350-400 lira olmuş. Bak. O nedenle hesabınızı da iyi yapın. İşte ben emekliyim ya da işte Almanya'da orada buradan ufak bir gelirim var, ben bununla geçinirim. Bitti bunlar. Eski Türkiye yok. Türkiye'nin marketleri, bu yıl izne gidenler görmüştür, Almanya'dan daha pahalı, Avrupa'dan daha pahalı. Amerika'dan bile çoğu ürün pahalı. Bak, işim gereği çoğu yere seyahat ediyorum. İnanın bana, Türkiye'de en ucuz market olduğunu iddia eden o 3 harfli marketler var ya, BİM, A101, Şokmok var ya, işte onlar. Onların fiyatları Almanya'daki Aldi'den daha pahalı. Rewe'den daha pahalı. İnanın bana. Real'den daha pahalı. O nedenle Türkiye artık eski Türkiye değil. Ya eskiden hatırlarsanız Türkiye'ye gittiğiniz zaman işte bir restorana 4-5 kişi gittiğiniz zaman en fazla vereceğiniz para 300-400 lira paraydı. Şimdi 4-5 kişi sıradan bir restoran, üstelik arkadaşlar 1500-2000 liradan aşağıya çıkma şansınız yok. Bak, en son ben gittiğimde, inanın bana, bir alışveriş merkezinde bir kuru fasulye ile pilav yedim. Arkadaşım bir cacık aldı, bir de sarma aldı. Birer tabak. İnanın bana 1100 TL para ödedik. 1100 lira ödedik. Bak, 4 tabak yemek. Bir tane de su vardı. Bu kadar. Başka içecek de yok. Tek su. Kıymetli izleyicilerimiz, hesabınızı yani iyi yapmazsanız Türkiye'de döndüğünüz zaman ah keşke gelmeseydim, dönmeseydim derdiniz. Şu akrabalar konusu da önemli, haberiniz olsun. İnsanları tatil zamanı iyi tanıyamıyoruz. Onlarla zaman geçirmemiz lazım. Ondan sonra daha iyi tanırız. Bak, bir şey daha söyleyeyim size. Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız paralarını biriktiriyorlar. İşte Türkiye'ye dönmek isteyenler özellikle. İşte amcamın oğlu şu işi yapalım dedi. Dayımın oğlu şu işi yapalım dedi. Şu ticareti yapalım dedi. Bak, bunları unutun. Sakın ola ki hiçbir işe girişmeyin. Bak, net olarak size söylüyorum. Batarsınız. Bak, ne iş olursa olsun. O işi yapalım diyenlere deyin ki sen git önce kendin yap. Ben bir bakayım de. Çünkü 1 yıl sonra, 2 yıl sonra o da batacak. Hele hele şu anda bu ekonomik şartlarda Türkiye'de iş yapmak, ticaret yapmak bana göre doğru değil. Sakın bilmediğiniz işlere falan girmeyin. Eviniz yoksa ev alın kardeşim, bak. Arsanız yoksa arsa alın. Tarlanız yoksa tarla alın. Bak, gayrimenkul yatırımı yapın. Gözünüz kapalı. Hele hele içinde bulunduğumuz bu dönem alma zamanı. Bununla ilgili olarak da bir müjde vereyim. Yakında Türkiye'de ev almak isteyen, arsa almak isteyen, gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen tüm vatandaşlarımıza büyük fırsatlar anlatacağım. Paranıza para katacak, geleceğinizi garanti altına alacak çok özel gayrimenkulleri bu ekrandan size anlatacağım. Yine aynı şekilde Türkiye'de evini satmak isteyen, arsasını, tarlasını satmak isteyen vatandaşlarımız da beni yakından takip etsinler. Çok kısa bir süre sonra artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için büyük bir fırsatı sunacağım. Gayrimenkulünü satmak ve almak isteyenlere bugüne kadar hiç sunulmamış büyük kolaylıkları tek tek anlatacağım. Artık her şey %100 güvenli bir şekilde garanti altında, üstelik benim garantim altında yapılacak. Ev sahibi olmak isteyenler ev sahibi olacak. Evini, arsasını, tarlasını satmak isteyen insanlarımızın da evini, arsasını, tarlasını
yine çok kolay bir şekilde satmalarına yardımcı olacağız. Üstelik değerinde. Değeri neyse. O nedenle lütfen bizi takip edin. Bu anlattıklarım çok çok önemli. Sizin geleceğinizi kurtaracak büyük bir fırsat. Takipte kalın diyorum. Evet değerli izleyicilerimiz, kesin dönüşten başladık. Gayrimenkule kadar geldik. Biraz da dertleştik bu yayınımızda. Bu konularla ilgili olarak sizler neler düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazın. Siz de görüşlerinizi bizimle paylaşın. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de beni dünyanın pek çok noktasından izleyen tüm izleyicilerimize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.